Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk ajurlu çok güzel bir 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde pudra pembe tonlarında normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Ajurlu çok güzel çok şık bir model oldu. Daha önce 2 şiş olarak yapmıştım bu modeli. Mavi renkte talep üzerine bu şekilde 5 şiş olarak da çalıştım. Patiğimiz şöyle hanımlar. Tabii patiğimizin kenarları, topuk kısmı. Model bu. Çok kolay, hoş, güzel bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi burun kısmından başlayacağım hanımlar. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha attım 12. 12 ilmeğimizi attım, geri dönüyorum. Bakın geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden İlk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şuraya, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. 4. ilmeğim, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3. ilmeğim, 4. ilmeğim, 5. ve bir ilmek daha çıkarıyorum şu kenardan 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım hanımlar. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Burayı da örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum hanımlar. Böylece bir sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenar sağda. Hemen ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına bakın. Hemen şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Burada da hanımlar kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradaki ilmeğimi de düz örüyorum.
Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Ve sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişte de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırma zamanı. Kenarımız başta 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve bunu ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Böylece 8 ilmek oldu burada. 2. şişime geldim. Bakıyoruz, kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimizde 8'er ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani hemen şuraya girip buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra yine aynı şekilde artırmaları yapacağız. Bu şekilde bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra artırma yapmadan ilmekleri düz öreceğiz. Biz bu artırma işlemini hanımlar şişimizde toplamda 14'er ilmek olana kadar devam edeceğiz. Tek renk ve ajurlu bir model olması itibariyle de esnek bir yapıya sahip. Bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte model kurulumuna başlayacağız. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Öncelikle bu ilk sırada bir taban oluşturacağız model için, alt zemin. Şöyle ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Model 3 ilmek üzerine kuruluyor. Yanına 2 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. İkinci şişime geçtim. İkinci ters ilmeğimi buradan alarak örüyorum. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Daha modele başlamadık hanımlar. Bu modelin bu alt kurulumu. Tekrar 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ve kalan son 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Geldik patiğimizin taban kısmına. Ön yüze model kurulumu yaptık. Tabana model kurmuyoruz hanımlar. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Model kurulumu sadece ön yüzde oluyor. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyim. İlk şişimdeyim. 4 sıradan oluşan modelimiz. Modelin şimdi ilk sırasını yapacağız. İlk sırada şu 3 ilmek üzerine model kuracağız. 3 düz ilmek üzerine. Hemen ipimi şişime doluyorum. Önde 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Burada 3 ilmek vardı. Şimdi 2 ilmek kaldı.
Aralardaki 2 ters ilmek model bitene kadar ters örülüyor. Tekrar 3 düz ilmeğim var. İpimi şişime doladım. Bu 3 ilmeğin üçünü birden keserek örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimiz ters örülüyor. Diğer modeli yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 3 ilmeğimin üçünü birden keserek örüyorum. Ve aradaki 2 ters ilmek ters örülüyor. İkinci şişime geçtim. Buradaki ilk ters ilmeğimi de ters ördüm. Diğer modeli yapıyorum. İpimi şişime doladım. Şuradaki 3 ilmeğin üçünü birden keserek ördüm. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. 3 tane ilmeğimi kestim. Yanındaki 2 ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi şişime doluyorum ve bu son 3 ilmek kaldı. Bu üçünü keserek örüyorum. Ön yüzde modelin ilk sırasını yaptık hanımlar. Geldik tabana. Yine tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Tabana model yapmıyoruz. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Evet, tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelde ikinci sıramız hanımlar. Bu sıramızda bu ilk ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Yanındaki bir ilmeğimi de yine düz ördüm. Tekrar burada 3 ilmeğimiz oldu. Bir önceki sırada ilmeği kesmiştik. Bu sırada ilmek tekrar yerine geldi. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Diğer modelimi yapacağım. Bu ajur, bir önceki sıradaki ajur olan ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doladım. Hemen yanındaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın tekrar buralarda 3'er ilmeğimiz oldu. Aralardaki 2 ters ilmek yine ters örülüyor. Diğer modeli yapacağım. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doluyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Araya yine 2 tane ters örüyoruz. İkinci şişimdeyim. Buradaki ilkini ters ördüm. Tekrardan bakın şurada 2 ilmek kalmıştı. İlkini ördüm. İpimi şişime doladım. Yanındaki ilmeği de düz ördüm. Arada yine 2 ilmek tersimiz var. Diğer modeli yapacağım. İlk ilmeği düz ördüm. İpimi şişime doladım. Yanındaki ilmeği de yine düz örüyorum. Aradaki 2 ters ilmek ters örülüyor. Sonuncu modelimize geldik hanımlar. İlkini düz ördüm. İpimi şişime doladım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi patiğimizin tabanına geldik. Tekrar bu tabandaki ilmeklerimiz düz örülüyor. Model kurmuyoruz yine. Modelin ikinci sırasını da hanımlar bu şekilde yapmış olduk. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar, şimdi tekrar ilk şişime geçtim. Modelimizde 3. sıradayız. 3. sıramız. Bu sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın bu ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aralardaki 2 ters ilmeğimiz ters örülüyor. Modelli olan 3 ilmek düz örülüyor. Aralardaki 2'şer ters ilmek ters örülüyor. Modelli 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aralardaki 2'şer ilmeğimiz ters örülüyor. 3. sıramızda ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz 2 ters. Tekrardan 3 ilmek düz, 2 tane ters ve buradaki 3 ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzde 3. sıramız böyleydi hanımlar. Şimdi tabana geçtim. Tabandaki ilmeklerimi yine düz örülüyor. Diğer şişime geçtim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum.
Evet, tekrardan ilk şişime geldim. Modelde 4. sıramız. Yine bu sıramızda da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. 3. sırada yaptığımız işlemin aynısı 4. sırada da yapılıyor. İlk 3 ilmeği düz ördüm. 2 ters. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. İkinci şişime geldim. Yine 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ters. 3 ilmek düz. 4. sıramızı da hanımlar böyle tamamladık. Şimdi patiğimizin tabanına geçeceğiz hanımlar. Tabandaki ilmeklerimiz yine düz olarak örülecek. Böylece ilk modelimizi tamamlamış olduk. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar kuruyoruz hanımlar. Modelimizin hep bir topu bu kadardı. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Gayet kolay, örmesi zevkli bir model. Görüntü olarak da çok şık, çok zarif duruyor ayakta. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Şimdi bakın, ilk modelimizi tamamladık. Model ördükçe zaten kendini gösteren bir model. İlk modeli yaptık. Şimdi birlikte ikinci modele de başlayalım. İkinci modelden sonra iyice anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi hemen ikinci modele başlayalım. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Şimdi modelde yine ikinci modelde 1. sıradayız. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte kestim. Burada 2 ilmek kaldı. Araya 2 ilmek ters örüyorum. İkinci modeli yapacağım. İpimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü keserek örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimiz ters örülüyor. Diğer modeli yapacağız şimdi. İpimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Ve araya 2 ilmek ters öreceğiz. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci ters ilmeğim. Diğer modeli yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeği kestim. Yanına 2 tane ters. İpimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Araya 2 ilmek ters ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Sonuncu ilmeğimizi, modelimizi de yaptık. Şimdi geldik tabanımıza hanımlar. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi normal düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyim. İkinci modelin 2. sırası hanımlar. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Yanındaki bir ilmeği de düz ördüm. Burada tekrar 3 ilmek oldu. Aradaki 2 ters ilmekler ters örülüyor. Şöyle şu ikinci ters ilmeğim. Yeniden buradaki ilk ilmeği ördüm. İpimi şişime doladım. Yanındaki bir ilmeği de düz ördüm. Yanında 2 ilmek tersim var. Diğer modeli yapacağım. İlk ilmeği düz ördüm. İpimi şişime doladım. Yanındakini de düz örüyorum. Arada yine 2 ilmek ters. Şu ikinci ters ilmeğim. Diğer modeldeyim. Bir ilmek ördüm. İpimi şişime doladım. Yanındakini de düz örüyorum. Arada yine 2 ilmek ters var. Diğer modeli yapacağım. Bir ilmek ördüm. İpimi şişime doladım. Yanındakini de düz örüyorum. Aradaki 2 ters ilmek ters örülüyor. Sonuncu modeldeyim. Bir ilmek ördüm. İpimi şişime doladım. Yanındakini de düz örüyorum. İkinci sıramızı da ördük. Şimdi tabanımızı düz örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. İlk şişimdeyim. Modelde 3. sıramız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk 3 ilmeğim düz. Yanında 2 ters. 3 ilmek düz örüyorum. Hemen yanında 2 tersim var. 3 ilmek düz örüyorum. Yanında 2 ilmek ters. İkinci şişime geldim. Şu ikinci ters ilmeğim. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum.
2 tane tersim var. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters ve son 3 ilmeğimi de düz ördüm. 3. sıramızı yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi de modelde 4. yani sonuncu sıramız. Yine 3. sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz, 2 ters. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. 3 ilmek düz, 2 ters. Gördüğümüz gibi örüyoruz ilmekleri. İkinci şişimdeyim. İlk ilmeğim ters. Devamında yine 3 ilmek düz. Yanında 2 tersim var. 3 ilmek düz. Tekrar 2 tane ters ilmeğim var. 3 ilmek düz. Şimdi hanımlar tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm geldim hanımlar. İlk 2 modelimizi birlikte yaptık böylece. 4 sıradan oluşan model her defasında tekrar ediyor. Şimdi 3. modele başlayacağız. İlk 2 modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde 3.'yü de yapacağız. Kafanız karışacak olursa videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Hiç sıra atlamadan ördüğüm ilmekleri tek tek söyleyerek anlattım zaten. İlk 2 modeli tamamladık. Şöyle patiğimize baktığımızda ben bu patiğime sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu modelden kurdum. Tekrar sayalım bakın. 1, şu ajurları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 8 yaptım. Şimdi sizler belki ayağınıza ölçün hanımlar bu aşamada. Önünü giyin, ölçün. Belki siz 9 yaparsınız, belki 7 yaparsınız. Bu tamamen ayak numaranıza, ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. En son sonuncu modelimizin 4. sırasını yapalım. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm geldim. Toplamda 8 modelim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son 8. modelin 4. sırasını ördüm geldim. Şimdi ön yüzde ilk şişimizdeyim hanımlar. Bilek ayrımını yapacağız. Bu ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bilek ayrımında bu 2 ilmeği birbiriyle şöyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu. Bu bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arkasına geçtik şu bölüme. Ben patiğimin bilek kenarları da 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 6 oldu. 7, 8 ilmek haroşam. Arka yüzde de yine bunları düz öreceğim. Devamındaki ilmekleri de yine düz örmeye devam ediyorum. Çünkü ön yüzdeyiz. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu bölümde ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak öreceğiz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşaları haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Taban bölümdeki ilmeklerimi örüyorum şu anda. Bu şekilde. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri düz örüyorum. Son 8 ilmek kaldı. Bunlar haroşa. Bunları yine şu anda ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum.
bilek ayrımına geldim hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle, geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde patiğin arkasını öreceğiz. Ben ilk kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu kenar ilmeği ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7, 8. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü böylece. Devamındaki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Tabandaki ilmeklerimi örüyorum yine. Son şişe geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa, bunları düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bakın tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ön yüzde diğer bilek ayrımına kadar ilmekleri düz öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkasını tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimde şu arka bölüme toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin arka bölümünü örerken bir kısım ördükten sonra patiği ayağınıza giyin, ölçün hanımlar. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun bakın şu kenarına gelene kadar örmelisiniz. Bu şekilde ayağınıza ölçerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Bu ölçüye lütfen dikkat edelim. Ayağımızı ölçerek yapalım. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, 15 sıra patiğimin arkasını 15 sıra haroşa olacak şekilde ördüm, geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi dümdüz duruyor. Yani bu şekilde tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada bu sol kenara topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi ön yüzdeyiz. Topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24'te kesimi yaptım. Zaten bu sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz kesimden sonra. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğumuz için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Bakın bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Biz bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini aldım.
yine keserek örüyorum. İkinci kesimi de yaptık. Bir önceki sırada şurada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız hanımlar. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Kesmeye başlıyoruz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Önce ipimizi gizleyelim, sonra topuğumuza bakalım. Güzelce ipimizin ucunu gizliyoruz. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle. Ayağı gelince şöyle duruyor. Tek taraflı, çok temiz, güzel bir görüntüsü var. Patiğimiz görüntü itibariyle bakın şöyle. Hemen makine ayağıma giydireyim. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım birlikte. Tek renk, sade, şık, ajurlu model sevenler için gayet iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Yapılışı çok kolaydı, çok da zevkli. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Patiğimizin ayaktaki duruşu da şöyle. Bakın, yandan duruşu, diğer kenarı. Bakın tabanımız, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.